Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda piyasayı, dolar kurunu ve alım gücümüzü düşündüğümde özellikle bütçeyi çok zorlamadan yüksek performans, kaliteli ekran ve sağlam bir soğutma istiyorsak 30.000 ile 40.000 bandı laptoplar için en mantıklı aralık diyebilirim. Yani sizlerle beraber 40.000 TL altı en iyi laptopları inceleyeceğiz ve baştan belirteyim, bu videoda her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun ve bu laptoplar dışında 30.000'den 40.000'e kadar başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü her açıdan en iyi cihazlar bunlar. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ayrıca sizce bu serinin daha uygun fiyatlı versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz fiyat aralıklarına göre laptop öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu noktada destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi 30.000 TL'ye alınabilecek en iyi laptopumuza başlayalım. Burada benim de favorilerimden Asus TUF A15'i görüyoruz. Asus TUF A15'in Ryzen 7 7. nesil işlemcili versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7735HS, Ryzen 5 7. nesilden yaklaşık %20 daha iyi. Özellikle render veya mühendislik için kullanacaksanız ve bu laptopa hem RAM hem de depolama yükseltmesi yapabiliyoruz. 32 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar da depolamayı artırabileceğiz. Ama bu laptopu alırsanız mutlaka bir RAM yükseltmesi yapmamız gerekiyor. Ve kanalda da bu laptopun RAM yükseltme rehberini çekmiştim. Ve Asus TUF A15'te uyumlu RAM'lerin linklerini de açıklama ve yorumlara koyarım. İkinci sırada özellikle kaliteli ekran, Intel işlemci ve laptopu aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu noktada Acer Nitro 5 oldukça mantıklı. Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. Nitro 5'in i7 12. nesil performans serisi işlemcisi ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu da bu laptopta bulunuyor. 16 GB RAM'in çift kanal yani 8x2 olması da önemli bir artı. 4050 ile beraber piyasadaki tüm oyunları orta yüksek arasında ortalama 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabileceğiz ve genel donanımına baktığımda en az 3-4 sene yükseltme gerektirmeyecek bir laptop. Buradaki 16 GB RAM tek kanal değil 8x2 4800 MHz olarak konumlandırılmış ve 1 TB SSD ile de beraber geliyor. Yani bu laptop aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemeyenler için çift kanal olmasıyla avantajlı. Üçüncü sırada özellikle performans anlamında 35.006 en iyi laptop kesinlikle HP Victus 16. Burada Ryzen 5 8. nesil bir işlemciyi görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD ile beraber geliyor. RTX 4050'nin 115 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 16.1 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor ve bu panel %62'lik sRGB oranına sahip. Yani grafik tasarım, Photoshop veya video edit için kullanacaksanız bu ekran çok yeterli değil ama oyun ve mühendislik için yeterli bir ekran. Soğutma sistemi de oldukça başarılı iken bu fiyat bandında performans anlamında en iyi laptop diyebilirim. Dördüncü sırada kanalda çok detaylı bir incelemesi olan, daha yeni incelediğim, şu anda piyasanın en ucuz 4060 laptopunu yani Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor ve bunun yanında RTX 4060'lı 30.000 bandında başka bir cihazda görmediğimiz bu panel %100 sRGB renk gamutuna sahip. Peki bu %100 sRGB ne oluyor? Bu ne demek derseniz burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık, özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bariz bir seviyede. Burada i5 12. nesil 12450 HX işlemcisini görüyoruz. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Ekran kartı kısmında 4060'ı görüyoruz. 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu Maxivish desteği Advanced Optimus'la beraber geliyor. Yani bu sayede dahili GPU olan Intel'in grafik kartıyla 4060'ı birbirinden ayırıyor. Bu hem güç tüketimi hem de performans anlamında önemli bir katkı. 8 GB RAM DDR5 4800 MHz olarak önümüze çıkıyor. Eğer bu laptopu alacaksanız bu donanımın tam performansından yararlanmak istiyorsak mutlaka bir 8 GB'lık RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Bu sayede performansı çok daha arttırabileceğiz. Depolama kısmında da 512 GB NVMe M.2 SSD'ye yer verilmiş. Boşta hem RAM hem de SSD slotumuz var. 5. sırada 35.000 bütçeyle hem performans hem de batarya olarak sağlam
sağlam bir laptop istiyorsak Victus 16'nın 4060'lı versiyonu çok mantıklı ve Ryzen 5 7640 HS gibi 6 çekirdek ve 12 threadlik bu fiyat bandının hem verimlilik hem de performans olarak en güçlü işlemcisiyle gelirken 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'ler ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için 30.000 bütçeyle gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Eğer hem harici ekran kartlı iyi bir işlemcili hem de kompakt, taşınabilir, ince, hafif bir laptop istiyorsak bu noktada Asus'un VivoBook 16X modelini görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve RTX 4050'nin 70 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Evet, burada 4050'nin çok güçlü bir versiyonu kullanılmamış ama burada 1.8 kilogramlık ağırlık, 18 milimetrelik inceliği düşündüğümde hem taşınabilir, ince, hafif bir laptop, aynı zamanda batarya performansı da yüksek. 36.000 bandında Full HD Plus %100 sRGB ekranıyla rahatlıkla alınabilecek bir laptop. Eğer benim oyunla işim yok, yazılım, render, grafik tasarım veya üniversite için kullanacağım diyorsanız bu noktada hem ekran kalitesi hem de batarya performansıyla bu fiyat bandında hiçbir rakibi olmayan M2 işlemcili MacBook Air'ı görüyoruz. Eğer daha çok gündelik kullanım veya çok üst seviye bir renderla işim yok diyorsanız 8 GB RAM'li M2 de rahatlıkla alınabilir. Fakat ben kesinlikle 16 GB'lık modeli öneriyorum. Çünkü 8 GB RAM'li bir MacBook Air alırsak sonradan bir yükseltme yapamıyoruz. O yüzden uzun vadeli kullanacaksak 16 GB RAM çok mantıklı. 2K çözünürlük ve Apple'ın Retina IPS paneliyle gelirken tamamen alüminyum kasa ve 10 saate varan pil ömrüyle beraber bu laptopu bir iPad gibi de kullanabiliyoruz. Yanınızda sanki bir iPad taşıyor gibi MacBook'u kullanabilirsiniz. Kompaktlık sizin için birinci öncelikse MacBook Air çok mantıklı ve zaten MacBook tarafına ayrı bir videoda derinlemesine dalacağız. Ama önerdiğim MacBook'ları da bir liste yapıp linkini açıklamaya koyarım. 8. sırada eğer ekran kalitesi ve performans olarak 40.006 en dengeli laptopu istiyorsam Acer Nitro 5 bu noktada çok mantıklı. i7 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 4800 MHz tek slot RAM'in yanında 1 TB SSD ve RTX 4060'ın tam performans 140 Watt versiyonunu görüyoruz. Ve bu laptopun en önemli artısı kesinlikle ekran. 15.6 inç Full HD 165 Hz ve %100 sRGB panel burada kullanılmış. Windows 11'inde lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Ayrıca kasa kalitesi ve klavye hissiyatı da gerçekten başarılı bir laptop. Performans ve soğutma sistemini düşündüğümde bu fiyat bandının kesinlikle en iyisi. 9. sırada 40.006 bütçeyle performans olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorsam kesinlikle Victus 16'nın 2024 versiyonu. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi, yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu 1 TB SSD ile de birlikte geliyor. Bu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. 35.000 TL bütçeyle işlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop. Fakat bu fiyatlarda hem i5 14500 HX gibi çok güçlü bir işlemci hem de 4060'ın 120 Watt'lık versiyonuyla beraber çok kalacak bir laptop değil. O yüzden alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Ve buradaki işlemci HX serisi, yani çekirdek sayısı artırılmış yüksek performanslı bir işlemci olduğundan hem Ryzen 5 8. nesil hem de Ryzen 7 8. nesilden çok daha önde. Yani burada i5 işlemci almamıza rağmen aslında i7'nin rakibi olan Ryzen 7'den daha iyi bir performans alıyoruz. Ve son sırada Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi.
hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani favorilerimden bahsedersem, eğer bütçem 30.000 bandındaysa Nitro 5'in i7 12. nesil ve RTX 4050 versiyonu çok mantıklı. Burada hem ekran kalitesi 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile rakiplerinden ayrışıyor. Ama benim için oyun performansı, yani ekran kartı birinci öncelik. Bütçemde en fazla 35.000 ise alınabilecek en ucuz 4060 olan Lenovo'nun Log modeli de gayet mantıklı. Fakat bu laptopu alırsanız mutlaka bir RAM yükseltmesi yapmamız gerekiyor. Bu laptopla uyumlu olan RAM'in linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Eğer bütçem 35.000'den yüksekse Victus 16'nın Ryzen 5 ve 4060'lı modeli gayet mantıklı iken, taşınabilir, kompakt, ekran kalitesi yüksek ve performans olarak da genel anlamıyla yeterli bir laptop arıyorsam Asus'un VivoBook 16X modeli özellikle ekran kalitesi ve tasarım anlamında benim favorilerimden. Ama ben yazılım, render, grafik tasarım için bir laptop alacağım. Benim oyunla ekran kartı ile işim yok diyorsanız MacBook Air M2 37.000 bandının kesinlikle en iyisi. Fakat bu bütçelerde ekran kalitesi ve performans olarak en iyi laptopu istiyorsam Acer Nitro 5 gerçekten en iyi seçenek. Fakat benim için birinci öncelik performans. Özellikle işlemci performansıyla 40.000 altı en iyi laptopu istiyorsam Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili modeli bu noktada tek seçenek ve 40.000 bandında bir bütçeyle tam performans 4060'ı, kaliteli ekranı, kaliteli kasasıyla Asus TUF A15 benim favorilerimden. Ve son olarak listeye genel anlamıyla baktığımda açıkçası 30.000 ile 40.000 bandında her kullanım için alınabilecek en iyi laptopları inceledik. Bütçeniz bu aralıktaysa bu laptoplar dışında başka bir laptopa bakmanıza gerek yok. Çünkü sadece özellik olarak kağıt üstünde değil, hem performans hem soğutma hem de deneyimiyle düşündüğümde en iyiler bunlardı. Ve laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.